Mars'ta hayat var mı diye yüzyıllardır tartışılmaktadır. Birkaç uzay aracı, bazı arazi ve kayalarda yalnızca suyun varlığıyla oluşabilecek oluklu kanallar gibi belirtileri tespit etmiştir. Ancak Mars, suyun akmasına veya yüzeyde büyük miktarlarda kalmasına izin vermeyen ince bir atmosfere sahiptir. Sadece kutuplarda ve muhtemelen gezegenin başka yerlerinde buz olduğu kesin olarak bilinmektedir. Önemli olansa buzun yaz aylarında bir örnek oluşturmaya yetecek kadar eriyip erimeyeceğidir. Suyun akması için kızıl gezegenin daha fazla atmosfere ihtiyacı vardır. Yani son birkaç milyar yılda bir şeyler değişmiş olmalıdır. Güneşin atmosfere çarpan enerjisinin hidrojenin daha hafif formlarını tepeden soymuş ve molekülleri uzaya saçmış olması gerektiği düşünülmektedir. Uzun bir süre boyunca bu, Mars yakınlarındaki atmosfer miktarını azaltmış olmalıdır. Bu soru NASA tarafından ayrıntılı olarak araştırılmaktadır. Mars'ın yüzey yerçekimi dünyadakinin %37'si kadardır. Bu da volkanların çökmeden daha uzun olmasını mümkün kılar. Bu sayede Güneş sistemindeki bir gezegende bilinen en yüksek yanardağ olan Olympus Mons var olmuştur. NASA'ya göre bu yanardağ tam 25 kilometre yüksekliğindedir. Gezegenin 2 adet asteroid benzeri uydusu vardır. NASA'ya göre Güneş sisteminin başka yerlerinde bulunan asteroidlere benzer bileşimlere sahip oldukları için çoğu bilim insanı kızıl gezegenin yerçekiminin uyduları kaptığına ve onları yörüngeye girmeye zorladığına inanıyor. Ancak uydulardan biri olan Phobos'un ömrü oldukça kısadır. Yaklaşık 30 milyon ila 50 milyon yıl içerisinde Phobos, Mars'ın yüzeyine çarpacak ya da parçalanacak. Çünkü gezegenin gelgit kuvveti direnemeyeceği kadar fazla olacak. Geçmişte gezegene büyük asteroidler çarptı. Enkazın çoğu gezegene geri düştü ancak bir kısmı uzaya fırladı. Bu parçalardan bazıları dünyaya kadar ulaştı. Bu meteoroidlerin bazılarında sıkışan gazlar NASA'nın kızıl gezegende örnekledikleriyle pratik olarak aynıdır. Mars'ta kaskını çıkaran biri için pek çok tatsız senaryo vardır. Öncelikle Mars genellikle oldukça soğuktur. Orta enlemlerde ortalama sıcaklık -45 derecedir. Ayrıca çok ince bir atmosfere sahip olmasından dolayı Mars'taki hava basıncı dünya yüzeyinde sahip olduğumuz basıncın yalnızca %1'i kadardır. Ancak atmosfere sahip olsa bile bileşim insanların ihtiyaç duyduğu nitrojen-oksijen karışımı ile uyumlu değildir. Spesifik olarak Mars'ın atmosferinde yaklaşık %95 karbondioksit, %3 azot, %1,6 argon ve birkaç başka element bulunur. Metan, biyolojik aktivitenin bir işareti olarak yorumlanabilir. Mars'ta metan olması bilim insanlarının anlamaya çalıştığı bir konudur. Teleskopik gözlemler yıllar boyunca farklı ölçümlere sahipti ve elementi ayrıntılı olarak araştırmak için çok az uzay aracı tasarlandı. Curiosity uzay aracı Mars keşfi sırasında bölgesinde 10 kat metan artışı tespit etti. Ancak bunun nereden geldiği henüz tam olarak bilinememektedir. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.